Merhaba örgü severler. Helele Tas YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda örgü hırkalarımızın ya da yelek, kazak ördüğümüz örgülerimizi omuz kısmını şiş kullanmadan hiç belli olmayacak şekilde nasıl dikeceğimizi göstereceğim. Bakın şimdi ben bunun dikilmiş halini göstereyim. İşte bu dikilmiş hali. Acaba dikiş nerede? Bakın hiç belli değil. Bu örgümüzün ön yüzü. Bakın dikiş noktaları şurası. Şuradan itibaren bir dikiş olması görünmesi lazım normalde. Ama bakın gördüğünüz gibi hiç dikiş yok. Önde de yok. Hatta arkada da hiç belirgin hiçbir şey yok. Sanki örgüymüş gibi devam etmiş. Şimdi bunu nasıl yapacağınızı ben şimdi anlatacağım. Bunu mesela hırkalarınızda, kazaklarınızda çift yönlü kullanmak istediğiniz kıyafetlerinizde kullanabilirsiniz. Hiç dikiş olmadığı için. Hiç belli olmaz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çok da zor bir şey değil, detay değil. Dikerek yapılıyor. Daha önce kanalımda şiş ile nasıl yapıldığını da, tığ ile nasıl birleştirildiğini de göstermiştim. Onda çok azıcık belirgin oluyor. Tabi o da çok belli olmuyor. Çok kötü durmuyor ama bunda ise tamamen hiç belli olmayan şekilde nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi benim elimde hazırda örülmüş şu an bu hırka var. Bu hırkanın omuzun bir tanesini diktim. Şimdi bir tanesini birlikte dikeceğiz. Siz net görebilmeniz için farklı renk bir iple göstereceğim. Ben daha sonra onu yeniden tamamlayacağım. Hemen başlayalım. Bu arada hanımlar, kanalıma abone olursanız daha güzel videolarımdan, ileriki zamandaki yayınlayacağım videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Zil butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız bana destek olmuş oluyorsunuz. Bunu hiçbir zaman unutmayın hanımlar. Evet, şimdi hemen başlayalım tarifimize. Şimdi örgümüzün şöyle ön yüzü, burası ön yüzümüz, iki tarafta. Bunu şişimizin bakın şu şekilde dikilecek noktalar birbirine denk gelecek şekilde. Burası omuz kısmı, burası yaka kısmı. Şimdi benim burada ipim var. Ben şimdi daha sonra bununla dikeceğim ama şimdi size göstermek için beyaz ipimizi kullanacağız. Şöyle elde mi diksem, yerde mi diksem diye düşünüyorum. Bakın. Şimdi bunu, şu beyaz ipi, bu dikeceğimiz ip farz edin. Son ilmekten sonra bir miktar dikmek için pay bıraktım. Kestim ipimi. Bu ipi daha sonra iğneye takarak dikeceksiniz normalde. Şimdi ben şöyle şuradan başlayalım. Bu diğer tarafın ipini kestim. Düğüm ettim, kopardım. Şimdi dikerken ben size hanımlar bunu buradan dikin, bunu buradan takın demeyeceğim. Ben size elimden geldiği kadar işin mantığını anlatmaya çalışacağım. Bakın şimdi mantığımızda ne var? Burada ilmeklerimiz, şöyle yaklaştırayım. Örgüde bilirsiniz, ilmekler iç içe çıkar. Şuradaki ilmeğin halkasının içinden bir üst sonraki ilmek çıkar. Şimdi biz buna örerken o şekli vermeye çalışacağız. Gözümüzde canlandıracağız. Şimdi şuradaki ilk ilmeğin içinden bunu geçirdim. İpimi geçirdim. İlk ilmeğin içinden bunu tuttuk. Şimdi geliyorum. Bu ilmek normalde bir sonrakinde, bakın şuraya şunu alayım. Bak. Şimdi bir sonrakinin de içinden geçiriyorum. Başlangıcımız bu şekilde. İlmeğimizin yönü düzgün şekilde duracak şekilde ayarlayın. Şöyle biraz netleştireyim ve de yaklaştırayım. Elimden geldiği kadar net olsun. Şimdi bunu da bunun içinden geçirdik. Şunu çekeyim otursun. Şuradan biraz bıraktım ipimi. Siz tabi bunu düğüm edin. Ya düğüm etmeye gerek olmayacak. Bu uç, şuradaki biten uçtan diktiğiniz için düğüme gerek olmayacak. Ben şimdi böylesini tutuyorum. Şimdi bunu ördükten sonra bakın normalde ilmeklerimizin her bir ilmeğin içinden iki tane dal iki tane ip dalı çıkıyor. Bakın bir bu, bir bu. Şu iki dal çıkıyor. Şimdi biz burada ne yaptık? İlmekten bir dala bir tane çıkıyor şu anda ipimiz. Ben şu an bu ip biraz ince olduğu için iki kat taktım. Şimdi geleceğim buna tekrar batıyorum. Bakın ilk battığım yere
ilmeğe tekrar batıyorum. Burası biraz başlangıç karışık gibi gelebilir ama ilerleyince mantığını daha iyi anlayacaksınız. Şimdi buna battım. Bundan battıktan sonra yanındaki ilmeğe geçiyorum. Hemen yandaki ilmeğin de şöyle altından, şöyle arkasından, yani örgünün tersinden gelecek şekilde altından batıyorum. İlmeğin arasından iğnemi çıkartıyorum. İğnemi çıkardım. İpimi çekiyorum. Şimdi bu ilmeğimizi de artık tutturduk. Buradan da bir tane ip battık. Bir tane ip çıkardık. İkinci ipi de birazdan göstereceğim. Şimdi bu ilmeği şişimizden çıkarabiliriz artık. Şimdi döndük karşı tarafa. Karşı tarafa geldik. Şimdi aynı ilmeğe yine bir kez daha batıyorum. Bakın üstten batıyorum bu defa. Üstten batıyorum, alttan karşıdaki yanındaki ilmeğin arkasından, yani tersine denk gelecek yönden ilmeğin içinden geçiyorum. Şimdi yine bu iki ilmeği birlikte ipimi çekiyorum. Artık bu ilmeği de şişten çıkarabiliriz. İlmeklerinizi komple de çıkarabilirsiniz. Sökülmesin, kaybolmasın diye ben şişte tutuyorum. Şimdi bunu çekersek bakın nasıl olacak göreceğiz. Gördünüz mü hanımlar? Şöyle yaklaştırmaya çalışıyorum. Hemen birkaç tane devam edelim. Şimdi geldik. Az önceki bu öndeki taraftan şu ilmeğin tekrar, bakın burada bir tane ipimiz var. Bir kez daha batacağız. Her ilmeğe iki kez batmış oluyoruz. Bir kez buna battım. Şunu arkaya atayım. Görünmesin. Şimdi bir kez buradaki ilmeğe battım. Geldim. Bir tane de yanındaki ilmeğe battım. Bakın bir de yanındaki ilmeğe battım. Örgünün arkasından gelecek şekilde. Yani arkadan öne doğru ipimiz uzamış oluyor bu şekilde. Hemen ipimi çektim. Bakın bir tane daha oldu. Şimdi bunu da şişten çıkarabilirim artık. Çıkardık. Geldik. Bu defa karşıdaki ilmeğe. Bunu göstereyim. Şimdi bakın buradaki ilmeğe bir kez daha batıyoruz. Şimdi buradaki ilmeğimize tek batmıştık. Buna bir kez daha battım. Arkasından sıradaki ilmekten de bir tane aldım. İlmeğinizin, benim burada ilmeğin yönü dönmüş. Bu şekilde batıyorum. İlmeğiniz düz örgü yönünde olacak şekilde batacaksınız hanımlar. Dikkat edin ona. Tekrar çektim. Her seferinde iki ilmekten geçiyoruz. Bir önceki ilmeğimiz, önceki battığımız ilmek, bir de yeni ilmek. Şimdi burayı da battım. Şimdi ipi çekince oturacak, göreceksiniz net bir şekilde. Hatta şöyle bakın görünüyor. Şimdi burası kenar olduğu için çok görünmüyor olabilir ama şimdi bakın ilerlettikçe, ilmeklerimizi güzelleştirdikçe bakın sanki örgüymüş gibi hiç belli olmuyor. Şimdi şimdi buradayız. Karşıya geçeceğiz. O zaman buradan bir tane batmıştık. Bir tane eski battığımız ilmeğe batıyoruz. Bir tane de yeni bir ilmek alıyoruz. Onun da örgünün arkasından uzatarak iğnemizi batıyoruz. Şimdi bunu da çıkardım şişten ve çektim. Geldik sıradakine, karşıya. Yani bir karşıdan örüyoruz, dikiyoruz. Bir önden, bir karşıdan bir önden dikiyoruz. Şimdi bu ilmeği çıkardım. Geldik karşıdaki bir tane önceki battığımız ilmeğe batıyoruz. Bakın burada yukarıdan önden arkaya doğru diyeyim, ya da bu şekilde batıyoruz. Sonraki ilmekte hemen arkadan örgümüzün tersine gelecek şekilde dikiyoruz. İlmeğimi çıkardım. Yine iki ilmekten batmış oldum. İpimi biraz çektim. Şimdi geldik tekrar ön tarafa. Bakın yavaş yavaş belirgin olmaya başladı hanımlar. Geldim. Şimdi bir tane eski ilmeğe, önceki battığım yere batıyorum. Bak burada önden batıyorum. Yeni ilmeğe geçerken arkadan batıyorum.
Bu şekilde. Şimdi ipinizi çekersiniz örgünüzün iriliğine, kalınlığına göre ilmeğinizi şuradaki ilmeklerin boyutunda ayarlarsanız bu örgünüzü hiç belli olmayacak. Sanki örgüymüş gibi duruyor. Zaten bunu iğne ile örgü örmek gibi bir şey bu. Yine geldik karşıya. Bir tane eski ilmeğe batacağım. Şöyle göstereyim. Bakın şu eski battığımız, önceki battığımız ilmeğe bir kez daha batıyorum. Bir tane de şişten yeni bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Ve şimdi ön tarafa geldik bakın. Yavaş yavaş belirginleşti artık. Başlangıçta biraz kafanız karışır gibi olabilir ama hanımlar, yani 1-2 yapınca hemen öğreneceksiniz. Maksat burada, yani dediğim gibi mantığı burada yeni yeni ilmekler oluşturuyoruz. Yani sanki burada bir örgü ilmeği gibi oluşturmaya çalışıyoruz. Bakın şöyle yakından iyice belli oluyor. Evet. Şimdi geldik sıradaki. Şimdi ipimiz bu taraftaysa artık buraya geçeceğiz demek. Şuna önceki battığıma batıyorum. Arkadan da yeni ilmeğe batıyorum. Her seferinde dikerken 2 ilmek kullanarak ilerliyoruz. Evet, çektim. Şimdi tekrar bir tane önceki battığım ilmeğe batıyorum. Bir de geliyorum şişten yeni bir ilmeğe batıyorum. Bu şekilde. Evet. Şimdi şöyle bunun sıklığını, genişliğini ayarlayın. Örgünüzün, ipinizin kalınlığına göre. Şuradaki ilmekleriniz de aynı boyuta gelsin. Tekrar göstereyim. Bir tane buradan eski battığım noktaya batıyorum. Bir tane de şişten yeni ilmeğe batıyorum. Yeni ilmeğe battıktan sonra ilmeği şişten çıkarabiliriz. Evet, şimdi arka taraftan batacağım. Geldim. Bir tane buradan battım. Bir tane şişten yeni ilmeğe battım. Ve diktim. Şimdi şunları ben şimdi elimde yaptığım için onlar kayıyor, genişliyor. Siz düzgün bir zemin üzerinde yaparsanız daha kolay yapacaksınız. Ben kamerada yakın görünsün diye kaldırdım. Pardon. Bir tane buradan battık. Bir tane de şişten yeni ilmeğe battık. Ve yeni ilmeği çıkardık şişten. Eminim ki siz evde daha hızlı, daha kolay yapacaksınız kendiniz. İşin mantığı bu. İlmek şekli vermek. Yani mantığımız ilmekten ilmek şekli veriyoruz. Hiçbir şekilde belli olmuyor. Çok muntazam oluyor. Her türlü örgünüzde kullanabilirsiniz. Bunu ben hemen biraz daha göstereyim. Artık biraz hızlandırabilirim herhalde. Evet hanımlar, şimdi ben onu diktim, bitirdim. Bakın duruşu böyle. Bakın, normal örgü gibi. Bakın şuradaki gördüğünüz gibi hepsi sanki bir ilmek. Sanki burada bir örgü. Bunu aynı renkte yaptığınız zaman buradaki gibi hiç belli olmuyor. Bakın. Şimdi arkasını da göstereceğim. Arkada da hiçbir belirgin bir şey yok. Arkası da yine örgü gibi duruyor. Şimdi ben bunu renkli iple yaptığım için çizgi şeklinde, kendi ipiyle yaparsanız hiçbir şey görünmeyecek. Dediğim gibi çift yönlü projelerinizde yapabilirsiniz. Bunu kullanabilirsiniz, bu dikiş tekniğine. Çok muntazam ve güzel duruyor. Evet hanımlar. Şimdi daha sonra bu iplerinizi bir şekilde birleştirirsiniz, bağlarsınız. Bir sorun kalmaz. Evet. Bugünlük de bu kadar videom hanımlar. Bugün de küçük bir örgü tekniği anlatmak istedim size. Güzel bir teknik, faydalanabileceğiniz. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Videoma. Evet. Bugünlük de anlatacaklarımız bu kadar hanımlar. Kanalıma abone olup videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.